Hayatımız boyunca neredeyse herkes bir kere de olsa dünyanın merkezine doğru bir çukur kazmayı hayal etmiştir. İlk olarak kazıma başlarsak 2 metre kadar indiğimizde standart mezar derinliğine ulaşırdık. 4 metrede antik firavun Tutankamon'un bulunduğu mezarın derinliğine ulaşıyoruz. 6 metrede metal dedektörlerin defineleri algılama menziline ulaşıyoruz. 12 metre altta bir timsah tarafından kazılan en derin çukur karşımıza çıkıyor. 20 metre derinlikte 6 milyon insanın gömülü olduğu Paris toplu mezarlarını buluyoruz. Mesafeyi ikiye katladığımızda en derin yüzme havuzunun derinliği olan 40 metreyi elde ediyoruz. Biraz daha derinde 105 metrede ise Ukrayna'da bulunan dünyanın en derin metro istasyonu bulunuyor. 122 metrede ise bir ağaç kökünün ulaştığı bilinen en derin mesafe var. 220 metre derinlikte ise dünyanın en derin nehri olan Kongo Nehri bulunuyor. 240 metreye geldiğimizde Japonya'da Honshu ve Hokkaido adalarını birbirine bağlayan dünyanın en derin demiryolu hattı var. 287 metrede ise Norveç'te bulunan dünyanın en derin karayolu tüneli bulunuyor. 305 metreye inseniz bile yüzeyde patlayan B-82 dünya delici nükleer bombası sizi yine yok edebilir. İnanılmaz bir biçimde 392 metrede insan eliyle kazılmış en derin çukur bulunuyor. Bu 1862'de kazılan ve İngiltere'de bulunan Wooding Dane su kuyusudur. 700 metrede Şilili madencilerin 2010'da 69 gün boyunca mahsur kaldıkları derinlik var. 970 metrede ise içinde gökyüzünün görülebildiği en derin çukur yer alıyor. Bu Amerika'daki Bingham Kanyonu açık madeni. O kadar derin bir madendir ki dünyadaki en yüksek binayı madenin dibine koysanız yüzeye ulaşmak için hala 100 metre kalırdı. 1410 metre alta geldiğimizde ise dünyanın en derinde yapılan şarkı konseri yer alıyor. 1642 metrede ise dünyanın en derin gölü olan Rusya'daki Baykal Gölü bulunuyor. 1857 metrede ise Amerika'daki Büyük Kanyon'un en derin noktasına ulaştık. Bilinen en derin mağara ise yüzeyden 2197 metre derinde Gürcistan'da bulunuyor. 3132 metrede Güney Afrika'da Moab Khotsong adındaki maden yer alıyor. 3600 metrede dünyanın en derinde yaşayan canlısına varıyoruz. 4000 metreye indiğimizde yine Güney Afrika'da en derin madene geliyoruz. Burada sıcaklık 66 dereceye kadar ulaşıyor. 6000 metre ise okyanus levhalarının ortalama derinliğidir. Çok daha aşağıda 8848 metrede Everest Dağı'nın boyutuna ulaşırdık. 10994 metrede ise okyanusun en derin noktası olan Mariana Çukuru'yla karşılaşıyoruz. İnanılması güç ama insanoğlu bundan çok daha fazla derine kazmıştır. 11887 metre yolcu uçaklarının ortalama uçuş irtifasıdır. 12262 metre ise Kola derin sondajının derinliğidir. Sovyetler Birliği'nin yerküreyi kazmak için başlattığı bir projedir. Fakat bu amacın sadece 1/3'ine ulaşabildiler. Çünkü bu derinlikte sıcaklık 180 dereceye kadar gelmişti ki bu da kazıcı makinelerinin çalışmasına engel oldu. Ayrıca çukur 23 santim genişliğinde, yani kazara içine düşemezsiniz. Eğer yüzeyden deliğin içine 1 lira atsanız dibine kadar düşmesi yaklaşık 50 saniye sürerdi. Bunun yanında yakın zamanda bu derinliği Z44 Chavyo petrol kuyusu 12.376 metreyle geçti ve bu da insanoğlu tarafından kazılmış en derin çukurdur. Gezegenimizin ilk katmanı 70.000 metre kalınlığındadır. Ayrıca merkezinde yer alan çekirdek 6.371.000 metre alttadır. Eğer dünyanın yüzeyi Hindistan ve merkezi de Türkiye olsaydı insanoğlunun kat ettiği mesafe bu minicik önemsiz bir çizgi kadar kısa olurdu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.